Saç ekim işlemi nasıl bir süreçtir? Nerede yapılır? Kim yapar? Kaç saat sürer? Ağrılı mı? Sancılı mı? Genel anestezi gerekiyor mu? Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Saç ekimi bir kere cerrahi bir işlemdir. Yasal olarak özellikle plastik cerrahın ve dermatoloğun yetkili olduğu bir ameliyat türüdür. Ameliyathane şartlarında, hastane şartlarında yapılan bir işlemdir. Narkoz gerektirmez ama lokal anestezi, gerekirse de hafif bir sedasyon uyguladığımız bir işlemdir. Foot ve fouet diye iki yöntem vardır. Genellikle tercih edilen ve sıkça kullandığımız yöntem fouet yöntemidir. Fouet yöntemi nedir? Verici alanda, yani saçları toplayacağımız alanda saçların tek tek alınması işlemidir. Bu da bir özel alet, mikro bir alet yardımıyla saçların tek tek toplanması işlemidir. Toplanan saçlar alıcı alana, yani saç dökülen, kel olan alana özel bir teknikle ekilir. Ameliyatın büyüklüğüne göre, yani küçük, orta veya büyük saç ekimi seansına göre seansın süresi 4-6-8 saat, maksimum 10 saat süren bir işlemdir. Hasta bu esnada uyanıktır. Çok ağrılı bir işlem değildir. İşlemin sonrasında küçük bir pansumanla geceyi ağrı kesici tablet ve antibiyotik tabletle devam edeceği bir tedavi süreciyle tamamladığımız bir işlemdir. Saç ekimi cerrahi bir işlemdir. Erkek estetik plastik cerrahi işlemleri içerisinde en sık yaptığımız ve en çok başvuru aldığımız konu saç ekimidir erkekler arasında. Peki bayanlara saç ekimi olmuyor mu? Tabii ki bayanlara da saç ekimi oluyor. Bayanlardaki kellik veya saç dökülmesi erkek tipi saç dökülmesinden farklı. Dolayısıyla cerrahide de farklılık arz ediyor ama çoğunlukla erkeklere olmak üzere bayanlara da saç ekimi yapıyoruz. Kimler saç ekimi yapıyor? Öncelikle ona karar vermek lazım. Saç ekimi cerrahi bir işlem. Her ne kadar full anestezi, tam anestezi gerekmese de hasta uyumadan, hafif sedasyonla, hafif lokal anesteziyle yapılabilecek bir işlem olmasına rağmen hastane şartlarında ve bir cerrahın yapması gereken bir ameliyat. Bu konuda özellikle dermatologlar ve plastik cerrahlar görevlendirilmiş. Onlara saç ekimi konusunda bu işlemi yapma hakkı verilmiş. Dolayısıyla saç ekimi yaptırırken veya saç ekimi yaptırmayı düşünüyorsanız özellikle bunu yapacak kişinin ameliyathane odasında bu işi başında olacak kişinin bir plastik cerrah veya dermatolog olmasına özen göstermemiz gerekiyor. Erkek tipi kellik ve erkeklerde saç ekimi olabildiği gibi kadınlarda da kadın tipi saç dökülmesi veya kadın tipi kellik ve bunun tedavisi ve sonunda hatta kadında saç ekiminden bahsedebiliriz. Kadın tipi saç dökülmesinin erkek tipi kellikten veya saç dökülmesinden farklılıkları vardır şekil olarak ve özellikle sebepleri olarak. Kadın tipi saç dökülmesinin başlıca sebepleri saçlı bölgenin deri hastalıkları olabilir. Hormonal faktörler çok önemli kadın tipi kellikte. Stres faktörleri çok önemli. Bir de traksiyon alopesi dediğimiz kadının saçını çok sıkı bağlamasıyla ilgili çok ciddi kellikler ve çok ciddi problemler karşılaşabiliyoruz. Bunların tedavisinde psikolojik tedavi, hormonal tedavi ve ilaç tedavisi, saçlı bölgeye vitamin enjeksiyonları ve mezoterapi, traksiyonu bırakması kesinlikle, özellikle saç boyası ve kimyasal ajanlardan olabildiğince uzak durması çok önemli. Konu saç ekimine geldiği noktada da erkekteki saç ekimi gibi özellikle fouet yöntemiyle kadında da saç ekiminden bahsedebiliriz.
Saç ekimi derken sadece saçlı bölgenin, saç dökülen, kel olan bölgenin ekiminden bahsetmeyiz. Ayrıca saç veya kıl ihtiyacı olan kaş, kirpik, sakal ve bıyık bölgesinin ekiminden de bahsedebiliriz. Lokal veya difüz yani yaygın sakal kaybı, bıyık kaybı, travmatik yanık, cildin herhangi bir cilt hastalığı sonucu lokal veya yaygın sakal bıyık kaybı, kaş dökülmesi, özellikle bayanlarda uzun yıllar aşırı kaş alımı, çok ince kaş alımı sonrası geriye dönüşü olmayan kaş kaybında, yine travmatik olabilir kirpiklerin kaybında. Bunların telafisi için saç ekimi yanında kaş ekimi, sakal ekimi ve bıyık ekimi yapılması mümkündür. Estetik cerrah, plastik cerrah alıcı bölgeden, verici bölgeden alınan saçları kaşa, kirpiğe, sakala, bıyığa, hatta bazı erkeklerin özellikle talebi olabiliyor. Göğüs kıllandırmak için dahi saç ekimi veya kıl ekimi mümkündür. Dökülen saçların dökülme hızının azaltılması veya zayıflayan, incelen, rengi açılan, sararan, kuvveti azalan saçların saç ekimi öncesi özellikle belli bir süre saçların dökülmesinin yavaşlatılması, zayıflayan saçların kalınlaştırılması, güçlendirilmesi, yoğunluğunun artırılması için ekim öncesi tercih ettiğimiz tedavi protokolleri de vardır. Bunlar içerisinde kişiye verdiğimiz bazı tabletler, bazı vitamin ilaçları, bazı spreyler, şampuanlar olabileceği gibi dökülen saçlı bölgenin mezoterapisi dediğimiz o bölgeye yapılabilen çok küçük, neredeyse gözle görülemeyecek kadar küçük 2-3 milimlik çok ince iğnelerle yapabildiğimiz enjeksiyon işlemleri ve o bölgenin ihtiyacı olan özellikle saçın beslenmesine, köklerin ihtiyacı olan bütün minerallerin, vitaminlerin ve benzeri ilaçların direkt o bölgeye enjeksiyonu şeklinde uygulayabileceğimiz, ki buna da mezoterapi diyoruz. Bu ilaçların mezoterapisi aynı zamanda yine kişiden alınan kanla ayrıştırılarak yapılan stem sel kök hücre veya PRP dediğimiz işlemle de mezoterapi şeklinde uygulama yapılarak saçların zayıflayan, dökülen saçların dökülme bölgesinin beslenmesi, saçın kalitesinin, sağlamlığının, yoğunluğunun, renginin kalınlaştırılması, iyileştirilmesi için yapabildiğimiz tedavi seçenekleri de bulunmaktadır.